Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz dikiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde hardal sarı, krem ve siyah tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar, böyle kısa 2 şiş. Hemen patiğimi de göstereyim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Baştan sona böyle 2 şiş ile yaptım. Hiçbir yerinde hanımlar göstereyim şöyle. Dikiş yok. Patiğimizin arka kısmı. Bu kenarına da bu şekilde düğme ile süs yaptım. Çok yakıştı. Patiğimiz çok zarif, çok güzel oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu bilek bölümünden şuradan başlıyoruz. Ön bölümünü yapıyoruz. Sonra tabanını, ardından arkasını yapıyoruz. En son boğaz kısmını örüp patiğimizi bitiriyoruz. Hemen başlayalım patiğimize. Sarı ipim ile başlayacağım hanımlar. Sizler dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben sarı, siyah ve krem tercih ettim. Patiğimize 13 ilmek olarak başlıyoruz ve haroşa örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi attım. Hemen şuraya da bir tane düğüm atayım şöyle. Haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. Öncelikle ilmeklerimi haroşa olduğu için bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak öreceğim. Sırasıyla ilmeklerimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık artırmalarımıza da bu sırada başlayacağız hanımlar. Orta ilmek yanından ve orta ilmek seçeceğiz. Orta ilmeğin sağından ve solundan artırmaları yapacağız. Ben de ayraç olmadığı için şöyle iplerle ayraçlarımı da yaptım. İlmeklerimi örerken karışmasın diye. Şimdi hanımlar geri döndük, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol tarafta ise bu ipimiz ön yüzdeyiz demektir. 13 ilmeğim vardı. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördükten sonra şişimde 13 ilmeğim vardı hanımlar. 6'sını ördükten hemen sonra ipimi şöyle parmağıma dolayarak bir ilmek atıyorum. Bir ilmek attıktan sonra şöyle ayracımı şuraya ekleyeceğim. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu orta ilmeğimiz oluyor hanımlar. Hemen orta ilmeğimi soluna da şöyle ayracımı geçiriyorum. Bu orta ilmeğimin sağına ve soluna artırma yapacağız. Orta ilmeğimiz kaybolmasın diye, yerini şaşırmayalım diye orta ilmeğin sağına ve soluna bu ayraçlarımı koydum. Artırmamı yaptım. Şişimde kalan 6 ilmeğimi de düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde ilk artırmamızı yaptık. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeklerimin hepsini arka yüzde haroşa olarak öreceğim. Artırma işlemini ön yüzde yapmayacağız hanımlar. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Ayracımı hemen şişime aktarıyorum. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Diğer ayracımın yanındaki ayracımı da sağ şişime aldım. Artırdığım ilmeğim burada. Ben şöyle bu ilmeğim dahil hepsini arka yüzde haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Şimdi geri döndüm, tekrar ön yüzdeyim. Yeniden şu ayracıma kadar öreceğim. Yani orta ilmeğime kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ondan sonra artırmamı yapacağım. Bakın ayracıma kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Bu ayracımı sağ şişime aldım. Ortanca ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ayracımı sağ şişime aldıktan sonra buraya hemen artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerim haroşa olarak örülüyor. Artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizi patiğimizin arka yüzünde haroşa olarak örüyoruz hepsini. Şu artırdığım ilmeğimi de bunu da yine haroşa olarak ördüm. Ayracımı sağ şişime atıyorum yine. Ortanca ilmeğimi de düz ördüm. Yine bakın ayracımı sağ şişime attım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu
şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi geri döndük hanımlar. Baktığımız anda burada 3 diş haroşamız oluştu. Bakın şu 1, 2, 3. Her 3 diş haroşada bir diş siyah örüyoruz hanımlar. Hemen siyahımı ekleyeceğim. Siyahım ile devam edeceğim bu aşamada. Şöyle ip geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örüyorum. İlmeklerimi bir sıra siyah ile öreceğim. Bir diş. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra siyah ipimin ucunu şöyle kendine bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane düğüm attım buraya. Renk değişikliği olsa bile fark etmiyor hanımlar. Ön yüzde artırmalarımıza devam ediyoruz. Şöyle siyahımın ucunu da gizleyerek getirdim. Bakın orta ilmeğime kadar ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Ayracımı sağ şişime aldım. Orta ilmeğimi ördükten sonra yine ayracımı alıyorum. Buraya bir tane daha artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde haroşa olarak örüyoruz. Tekrar ayracımı sağ şişime aldım. Şöyle ortanca ilmeğimi ördüm. Tekrar ayracımı sağ şişime aktarıyorum. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Buraya bir diş haroşamız oluştu siyah ipimiz ile. Şimdi de bir diş haroşadan sonra hanımlar bakın 3 diş sarı ile yaptık. Bir diş siyah, ardından 3 diş krem. Krem ve sarıdan 3'er diş haroşa yaparken aralara birer diş siyah haroşa yapıyoruz hanımlar. Şimdi krem ipimi ekliyorum. İlmeklerimi bu defa krem ipim ile örüyorum. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle kendine bağladım. Bu defa haroşalarıma krem ile devam ediyorum. Şöyle iplerimin ucunda örerken gizliyorum. Sonradan böyle ip gizleme durumu olmuyor, rahat oluyor. Bakın ortanca ilmeğime kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Şu ayracımı aldım. Buraya ortancaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ayracımı sağ şişime aldıktan sonra yeniden buraya tekrar bir artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz. Yine ayrışlarımı aldım. Bu ayrışların amacı da ortanca ilmeğimizin yerini kaybetmeyelim diye. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Baktığımızda da burada da bir diş krem ile haroşamız oluştu. Şimdi devam edeceğiz. Toplamda 3 diş krem haroşamız olacak. Ön yüzdeyiz. Orta ilmeğime kadar öreceğim. Ön yüzde yine artırmama devam edeceğim. Bakın ayracıma kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Ayracımı sağ şişime aldım. Ortanca ilmeğimi örüyorum. Bu orta ilmeğimizin sağına ve soluna artırmalarımızı yapıyoruz. İlmek sayılarımız ön yüzde ikişer ikişer artıyor böylece. Bu şekilde ön yüzde yine artırmamı yaptım. Şimdi yeniden arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Artırma işlemini yapmıyorum gördüğünüz gibi arka yüzde. Ayracımı aldım. Ortanca ilmeğimi ördüm. Diğer ayracımı da alıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. 3. diş haroşamızı yapacağız krem ipimizle. Tekrar ortanca ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ortaya kadar geldim. Artırmamı yapıyorum. Ayracımı aldım. Ortanca ilmeğimi düz örüyorum. Ardından sol kenara da şöyle bir tane ortanca ilmeğimizin soluna da bir artırmamı yaptım ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum yine.
ön yüzde tekrardan artırmamızı yaptık. Bu şekilde ilmek sayılarımız artıyor. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyiz. Hatta bu aşamada sayarak gidelim kaç ilmeğimiz olmuş. Bakın 3 ilmek, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayracımı alıyorum. Şu 13. ilmeğim. Tekrar ayracımı aldım. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bu da 25. 13 ilmek başlamıştık. Artırmalarla birlikte 25 ilmeğimiz olmuş. Artırmalara böyle devam edeceğiz. Bakın 3 diş haroşam oldu krem ile. İp değişikliği yapacağım. Her 3 diş haroşada bir siyah ile bir diş haroşa yapıyoruz. Alttan siyah ipimi alıyorum. Bu defa ilmeklerimi yine siyah ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa düşüyor. Şimdi de siyah ile haroşamı örüyorum. Bakın ayracıma kadar ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Ayracımı aldım. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Buraya bir tane artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bir önceki sırada 25 ilmek saymıştık. 2 ilmek daha artırdık. 27 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın artırma yapmıyorum. Ayracımı yine aldım. Sonuncu ilmeğimi de yine haroşa olarak ördüm. Şimdi hanımlar şöyle baktığımız anda modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bakın tam olarak sarıyı yapmıştık. Araya bir diş siyahımızı yaptık. Ardından 3 diş haroşamızı krem ile yaptık. Tekrardan bir diş haroşamızı siyah ile yaptık. Şimdi ardından 3 diş sarı yapacağız. 3 diş sarıyı tamamlayınca bir diş haroşayı siyah ile yapacağız. Sonrasında 3 diş haroşa krem ile, tekrardan bir diş haroşamız siyah ile, siyahtan sonra 3 diş haroşamızı sarı ile yapacağız. 3 diş haroşa bu şekilde renkli iplerimizi yapacağız. Aralara da birer diş siyah haroşamızı yapacağız. En son hanımlar biz bu işleme şişimizde 53 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. 53 ilmek. En son bakın sarı modelimden sonra bakın buradaki sarı birinci modelimiz 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane model yapıyoruz. 5. modelimizde sarı oluyor. Sonuncu modelimiz bitince siyah ile bir diş değil 2 diş haroşa yapacağız. Yani siyah ile bir diş haroşa yaparken artırma yapıyoruz. İkinci dişi yaparken de artırmamızı yapacağız. Şişimizde 53 ilmeğimizin olması gerekiyor. Şimdi hanımlar hep birlikte 53 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin ön bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi bu şekilde örelim gelelim. Ardından birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm geldim. Toplamda 53 ilmeğim oldu. Sonuncu bakın üçlü sarı modelimden sonra bir diş değil 2 diş haroşa ördüm siyah ipimle. Yine ikinci dişte de artırmamı yaptım. Dediğim gibi 53 ilmeğim oldu. Şimdi patiğimizin şu taban bölümünü yapacağız hanımlar. Tabanını 13 ilmek olarak yapacağız. 13 ilmek tabana ayırdığımızda şişimizde 53 ilmeğimiz vardı. 13'ünü tabana ayırdığımızda geriye 40 ilmek kalıyor. 40 ilmeği de sağ ve sol tarafa eşit olarak paylaştırınca 20'şer ilmek düşüyor. Yine burada da haroşaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 20 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pardon, fazla gittik. 20 ilmek örecektik. Sayalım. 5, 10, 15, 20. 20 ilmeği ördük sağ kenardaki. Tabanımız 13 ilmekti hanımlar. Şimdi tabanımız için de 13 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi saydığımız anda burada da 20 ilmek kalıyor. Sayalım. 5, 10, 15, 20. Şimdi 13 ilmeğimizi ördükten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipim karşı tarafta hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım.
12 ilmeğimizi öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. 13. örerken hemen yanından da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Tabanımız 13 ilmek olarak böyle yapılıyor. Bakın yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci, üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. 13 ilmek üzerinden tabanımızı bu şekilde keseceğiz hanımlar. Biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesimin sonunda şişimizde sadece 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 13 ilmek olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını ördüm geldim. Şişimde sadece 13 ilmeğim kaldı. Şimdi siyah ipimi burada bir miktar bırakıp kesiyorum. Bu yanlardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bu aşamada misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Ama ben misinalı şişlerle rahat öremediğim için patiğimin bu arka bölümünü de şöyle kısa şişlerle yapacağım. Hemen şöyle kısa şişlerimi de ayarlayayım buraya. Şöyle. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu. Şu kenarlarından bakın, kenar ilmek yerlerimiz görünüyor. Buralara girerek ilmekler çıkaracağız. Siyah ipimle ilmek çıkaracağım. Yani patiğimizin tam olarak şu arka bölümünü yapıyoruz. Şu bölümlerini. Hemen buraya siyah ipimle ilmeklerimi çıkararak başlayacağım. Şu bakın, şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Bu aşamada hemen siyah ipimin ucunu da kendine bağlayayım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Bu aşamada hanımlar 3 tane sarı kenar ilmek yerlerinden, 3 tane krem, birer tane de siyah kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. 3 tane çıkarttım. Şimdi bir tane siyahtan çıkarttım. 4. Tekrar krem olan yere geldim. 3 tane buradan çıkaracağım. 5, 6, 7. Bir tane siyah kenar ilmek yerine giriyorum. 8 ilmeğim oldu. 9, 10, 11. Siyahtan çıkartıyorum. 12, 13, 14, 15. Bir tane siyahtan çıkarttım. 16, 17, 18, 19. Ve bir tane de bu siyah kenar ilmek yerinden kenardan çıkartıyorum. 20. Bu kenardan 20 ilmek çıkarttık. Şimdi tabandaki ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bu tabandaki ilmekleri 2 şişe böleceğim. 13 ilmeğim vardı. İlk 7'sini ilk şişimle öreyim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Kalan 7 ilmeği de diğer şişimle öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar, burada siyah ipimizin ucu vardı kestiğimiz. Burası sökülmesin diye normal ipime bağlıyorum burayı. Tabandaki 13 ilmeği böylece ördük. Şimdi bu kenardan da 13 ilmek çıkaracağım bu şişime. Bir tane siyah kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ipimin ucunu gizleyerek götüreyim. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
20 ilmek de bu kenardan çıkardım. 20 karşıdan çıkartmıştık. 20 de buradan çıkarttık. 13 ilmek de tabanımız da vardı. Toplamda burada hanımlar 53 ilmeğimiz oldu. Şimdi burada yine haroşaya devam edeceğiz. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Buradaki ipimiz burada beklesin hanımlar. Bu bölümü en son birleştireceğiz. İpimizi orada kullanacağız. O sarı ipimiz beklesin. İlmeklerimi gördüğünüz gibi düz yani haroşa olarak bu şekilde örüyorum. Bu taban bölümde misinalı şiş dediğim gibi kullanılabiliyor. Fakat ben beceremiyorum. Misinalı şişlerle örmeyi beceremiyorum. Bu şekilde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum hanımlar. 53 ilmek olarak patiğimizin arka bölümünü yapıyoruz. Şimdi diğer şimdiki ilmeklerimi de yine haroşa olarak öreceğim. Patiğimizin arka bölümündeyiz şu anda. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimin tamamını örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde burada bir diş haroşamız oluştu siyah ile. Tekrardan sarı ipimizi ekleyeceğiz hanımlar. 3 diş sarı haroşa öreceğiz. Ardından araya bir diş siyah, sonrasında 3 diş krem, bu şekilde devam edeceğiz. Patiğimizin ön bölümünde uyguladığımız işlemin aynısını bu arka bölümde de uyguluyoruz. Bu şekilde hanımlar bu defa ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Sarı ipimi buradan ekledim. Şuraya düğmemi atıyorum. Bu şekilde haroşalarıma sarı ile devam edeceğim hanımlar. Diğer bilek bölümüne kadar bu şekilde öreceğiz. Diğer uca kadar geri döneceğiz. Yine ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde 3 diş haroşayı oluşturacağız. Diğer bölüme kadar gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz. 3 diş sarı haroşa yapacağız. Sarı bitince yine aralarda ön bölümde olduğu gibi bir diş siyahımız var. Bir sarıdan sonra siyah yapacağız. Pardon. Sarıdan sonra bir diş siyah, 3 diş krem, bir diş siyah, 3 diş sarı, bir diş krem, 3 diş krem, bir siyah, söyleyemedim. Her 3 diş haroşada bir aralara birer diş siyah haroşalarımızı öreceğiz kısaca. Ben patiğimin arka bölümüne hanımlar toplamda bakın 3 diş krem, toplam kaç tane yaptığımı sayayım. 3 diş sarı var, 3 diş krem var 2, tekrar sarı var 3, krem var 4, yeniden sarı var 5. Patiğimin arka bölümüne toplamda 5 tane böyle renkli haroşalarımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 yaptım. 5.'den sonra yine bir diş siyah ile haroşamı ördüm. 53 ilmek olarak bu şekilde patiğimizin arka bölümünü yapacağız hanımlar. Sonrasında gelelim ardından birlikte patiğimizin topuğunu keselim. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümünü ördüm ve geldim. Toplamda 5 tane bu modelimden yaptım. En son bir diş haroşamı ördüm siyah ipimle. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk bölümünde hanımlar, ben bu ön yüzden baktığımızda sol tarafa 23 ilmek ayırdım. Diğer şişlerimin hepsinde sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ilmeklerimi ayırdım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz. İlmeklerimi sayarak gideceğim. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. İlk 22 ilmeğimi normal ördüm. 23. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 22 ilmek ördüm. 23. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 23 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısımda da 6 ilmek kaldı. Bu 6 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar yine haroşa olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine haroşa ördüm. Geri dönüyorum.
ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 22 ilmeğimizi öreceğiz. 23. ilmeği örerken kesim yapacağız. 3, 6, 9 ilmek olmuş. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmeğimi ördüm. 23. örerken öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örüyorum. İkinci kez topuk kesimini yaptık. Aradaki ilmekler bitene kadar bu işleme devam edeceğiz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum, yine ön yüzdeyim. Yine aynı işlemi yapacağız hanımlar. 22 ilmek öreceğiz. 23. de kesimimizi yapacağız. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmeğimi ördüm. 23. örerken öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Kesimimi yaptım. Araya baktığımız anda hanımlar burada 4 ilmeğimiz kaldı. Yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 22 ilmek öreceğiz. 23. de kesim yapacağız. Biz bu işleme şu arada kalan son 4 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu son 4 ilmeğimiz bitene kadar topuğumuzu sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğimiz kaldı. Patiğimizin topuğu bu şekilde 23 ilmek kaldı. Yani her geçişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Topuğumuz da böyle oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Gizli kesim olduğu için kesim yeri ön yüzde belli bile olmuyor. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi de yine aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Topuğumuzu bu şekilde tamamladık. Hemen ipimizin ucunu da şöyle gizleyeceğim. İlmek aralarından geçirerek iplerimizin ucunu böyle gizliyoruz hanımlar. Mutlaka gizleme işlemini yapalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle bakıyoruz. Burada hanımlar gördüğünüz gibi kesim yeri belli bile değil. Patiğimizin topuğunu bu şekilde yaptık. Şimdi patiğimizin şu bölümünde birleştirme işlemi yapacağız hanımlar. Tam bu bölümü, bakın şu sarılı olan bölümü buraya kadar birleştireceğiz. Bunu da arka yüzden şöyle patiğimi çeviriyorum. Tığ ile bakın bu sarı olan yerden şu kenar ilmek aralarından şuralardan şöyle bu ipimi geçirerek tığım ile patiğimin bu bölümünü gizliyorum. İpimizin şurasını bir keseceğim ucunu. Geçiremedim ipimi çünkü. Şöyle. Bakın karşılıklı kenar ilmek yerlerini şöyle batarak şuralara ipimizin ucunu bir nevi dikiş yapar gibi birleştiriyoruz hanımlar. Bir türlü alamadım burayı. Şöyle karşılıklı olarak iki ucu birleştirmiş oluyoruz böylece. Son yerimiz kaldı. Burayı da şöyle toparlıyorum. En son buraya hanımlar şöyle ipimi sıkılayacağım. Zincir yöntemiyle
Fazla ipimin ucunu şöyle kesip bu ucumuzu da gizliyoruz. Burada böyle birleştirme işlemi yapıyoruz. Aynen şu orta kısımda olduğu gibi. İsterseniz bu ipin ucuna iğne takarak iğneyle de yapabilirsiniz. Fakat iğneyle uğraşmadan tığ ile pratik bir şekilde böyle yaptım ben. Şöyle. Baktığımız anda hanımlar bakın. Bu orta bölümü birleştirmiş olduk. Şimdi yapacağımız işlem şu. Patiğimizin boğaz kısmını yapacağız. Orayı da krem ipimizle gideceğiz hanımlar. Sizler dilerseniz farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Patiğinizin içinde kullandığınız. Öncelikle krem ipimle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Tam bu topuk kesimini yaptığım yerden itibaren şuradan ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi buraya sabitliyorum. Bu ilk sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Sıradaki kenar ilmek yerlerine batarak normal sık iğne yapıyoruz. Bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek böyle sık iğne yapıyoruz. Bakın 3 tane krem kenar ilmek yerim var. Şurada bir tane siyah. Hepsine sırayla girerek sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizi çok sıkarak yapmayalım. Biraz esnek gevşek yapalım hanımlar. İlmek çıkaracağız çünkü buralardan. İlmek çıkartırken zorlanmayalım diye bu şekilde. Bu karşı taraftan da hanımlar ip geçiş yerlerinde ilk ilmeklerimizi ördüğümüz için buradan da yine karşı tarafta olduğu gibi 3 tane krem, bir tane siyah, 3 tane krem, bir tane siyah olacak şekilde sık iğnemizi yapacağız. Bu sık iğnemizi hanımlar şöyle patiğimizin etrafını dolanacağız. Bu ilk başladığımız yere kadar. Bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme sık iğnemi yaptım geldim. İlk başladığım yere kadar patiğimizin çevresini bu şekilde dolandık. Şimdi bu boğaz kısmını yapacağız. Boğaz kısmında şöyle hanımlar düz örgü uygulaması yapacağız. İlmekler çıkaracağız sık iğnemizi yaptığımız yerden. Yine bu aşamada kısa şişlerimi kullanacağım ben. Bu şişlerimi kullanacağım. Hemen tığımı çekiyorum. İlmeğimi şişime aldım. Sık iğnelerin içine girerek ilmekler çıkartıyoruz. Bakın. Öndeki sık iğnenin içine girerek şöyle ilmekler çıkarıyoruz hanımlar patiğimizin çevresinden. Sırasıyla sık iğnelerin içine girerek gördüğünüz gibi böyle ilmek çıkarıyorum. Burada biraz kasmasın diye diğer şişime geçeceğim. Aynı şişe çünkü bütün ilmekleri şey yaparsak çıkartırsak kasma yapar zor olur. Dediğim gibi misinalı şişle dönerek rahatlıkla yapılabiliyor. Ama Rus hanımlar özellikle çok rahat çok güzel yapıyorlar. Kaç kere denedim ama bir türlü beceremedim. İnşallah kullanabildiğim günlerde gelir. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmekler çıkartıyoruz. Bir önceki sık iğnemizin içlerine girerek hanımlar ilmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle bir miktar ilmek de bu taraftan çıkarttım bu şişimle. Yine bir diğer şişime de ilmek çıkaracağım hanımlar. Patiğimizin boğaz kısmını bu şekilde yapacağız. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum ilmeklerimi. Bakın son kenar ilmek yerine geldim. Buradan da bir tane ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin çevresinden boğaz kısmından böyle ilmeklerimizi çıkarttık. Şimdi hanımlar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Hepsini böyle sırasıyla düz olarak öreceğiz. Başlangıç yerimiz zaten topuk kesimi yaptığımız yer burasıydı. Bu şekilde düz olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Bu ilk sıramız hanımlar. İlmek taktıktan sonra bu birinci sıramız, ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hemen diğer şişime taktığım ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Tamamen düz örgü uygulaması yapacağız.
Yine diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde düz olarak öreceğim. Böyle düz örgü uygulaması yapacağız. Döne döne gideceğiz hanımlar. Bu ilk sıramızdı. Başlangıç yerine gelince bir sıra örmüş olacağız. Topuğumuzu kestiğimiz bölüm başlangıç yerimizdi. Evet hanımlar, bakın başlangıç yerine geldik. İlmeklerimizi bir sıra boyunca düz ördük. Bu şekilde tekrardan bakın ikinci sıraya geçtim. Yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bu şekilde dolanıp buraya kadar gelince 2 sıra örmüş olacağız. Hani böyle dolanacağız hanımlar. Bu ikinci sıramız mesela. Ben bu patiğimin kenarına hanımlar bu bölümde bu şekilde 12 sıra dolandım. Bu bölümde bir kere dolandık, ikinciye başladık. Bu şekilde 12 sıra dolanacağız hanımlar. Tamamen düz örgü yapacağız bu boğaz bölümünü. Şimdi görüntümüz normalde şöyle. Bu bölümü yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi 12 sıra boyunca şişimizdeki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 12 sıra patiğimin boğaz kısmını bu şekilde ördüm geldim. Şimdi kesme işlemini yapacağız. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Bu aşamada çok sıkı bir kesim yapmayalım. Bir hafif esnek bir kesim olsun hanımlar. Çünkü bu bölüm kıvrılacak. Kıvrılması kolay olsun diye ilmeklerimizi hafif böyle esnek bir şekilde kesiyoruz. Sıkmadan. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onu da uygulayabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimiz kesilecek. Dediğim gibi sıkmıyoruz hanımlar bu bölümü. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi kestim. Şimdi diğer iki şişteki ilmekleri de böyle sıra sonuna kadar keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar kestim geldim. Bu aşamada bakın tek ilmeğim kaldı. Başlangıç yerine şöyle girerek buraya bunu sabitliyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Kesim işlemini de yaptık. İpimizi bu aşamada hanımlar arka yüze doğru değil de buraya doğru gizleyeceğiz. Çünkü kıvrılınca ön yüz burası olacak. Şöyle aralardan geçirerek, bakın şu bölümlerden geçirerek ipimin ucunu bir düğümledim. Böyle ilmek aralarından geçirerek gizleme işlemini yapıyorum yine. Şöyle. Evet, bu bölümde hanımlar ipimizi gizledik. Zaten kendiliğinden şöyle patiğimizin kenarı kıvrılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi düğmemizi dikeceğiz. Bu sağ patiğimizde hanımlar, sağ patiğimizin düğmesini bu sağ kenara dikmiştik. Bu da sol patiğimiz oldu. Bunun da düğmesini şöyle bakıyoruz. Bu sol tarafa dikeceğiz. Bu kremli olan bölümün içine ortalayarak şu bölüme dikeceğim. Yine hanımlar iğnemin böyle delikleri biraz gördüğünüz gibi büyük olduğu için büyük iğne ve normal patiğimde kullandığım siyah ipim ile dikeceğim. Aslında sarı iple diksem de olurmuş. Böyle düğmeye değişik bir hava katarmış. Ortasında sarı bir görüntü de güzel olurmuş ama neyse. Olan oldu artık. Diğerini siyah ile yapmıştım. Bunu da siyah ile yapıyorum. Elinizde bulunan herhangi bir düğmeyi kullanabilirsiniz hanımlar. Benim elimde böyle düğmelerim vardı. Evdeki olanaklarla patiğimi yaptım. Hani bunun için özel düğme de alabilirsiniz. Çok farklı güzel düğmeler var. Normal düğmemizi bu şekilde dikiyoruz. Normalde bu dikiş işlerini sevmiyorum pek ama bu yani kendi düğmemi bile diken biri değilim. Patik söz konusu olunca maşallah şöyle, evet, düğmeyi bile diktim yani. İpimizin de ucunu şöyle arkaya sıkılayarak şöyle düğümleyerek gizliyorum. Açılmasın, burası sağlam olsun diye hanımlar böyle gizleme işi yapıyoruz. Çok pardon. Şöyle ipimin ucunu artık kesiyorum hanımlar. Düğmemizi diktik. Şimdi düğmemiz için şuraya bir de zincir çektim hanımlar. Sanki böyle düğmeyi tutuyormuş havası versin diye. Siyah ipimle. Siyah ipimi alıyorum. Öncelikle şöyle bir ilmek oluşturacağım. İç taraftan hanımlar şöyle girerek bakın. Şuradan. Şu krem olan bölüm şu aradan girerek şöyle ilmeğimi bakın. Tam bu kremli olan bölüme düğmemizi dikmiştik. Arka bölümde şu kremli olan yere şöyle girerek aradan bu ilmeğimi buraya sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Ben buraya hanımlar toplamda 40 zincir çektim. Sizler zincir çekip düğmenin altına geçirip ölçerek de yapabilirsiniz. 40 tane zincir çektim ben. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 zincir çektim. Şöyle ölçüm alıyorsunuz hanımlar. Bakın düğmenin altından zinciri geçirip tekrar şu karşı tarafa, bakın ilk kremli kenara yapmıştım. Bu defa da krem desenimizin tam karşı tarafına gelecek şekilde şöyle ilmeğimi buraya sabitleyeceğim. Şu şekilde. İyice ipimi sıkarak bunu buraya sıkılıyorum. Bir daha yaptım. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu siyah ipimin ucunda hemen gizleyeyim arkaya. Şöyle ilmek aralarından geçirerek şöyle zincir yöntemiyle düğümleyerek bakın ipimi de gizledim. Patiğimizin bu düğmesini de diktik. Çok güzel, farklı bir hava kattı. Şöyle elinizle de ayarlayabilirsiniz bu bölümü şu şekilde. Evet hanımlar, patiğimiz böyleydi. Bu aşamada hemen şöyle ölçüsünü de vereyim. Ne kadar ölçüsü oldu? Baştan uca 20 santimlik ölçüsü var. Böyle küçük gibi görünebilir fakat giyinince şöyle açılıyor. Esnek bir yapıya sahip. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. Çok güzel, çok hoş, zarif bir patik oldu. Bu modeli bana Pinterest'ten atmışlar. Bir takipçim atmış, yapabilir misin diye. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Sizlere göstermeye çalıştım. Umarım anlaşılır, güzel, hoş bir video olmuştur. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir patiğimizi. Evet hanımlar, şöyle patiğimizi de ayağıma giydirdim. Bakın düğmemiz bu şekilde, şöyle ayarlayalım. Kenarlarımız böyle. Çevresi patiğimizin, tabanımız. Bakın topuk kısmımız yine bu şekil. Kesimizi bile belli değil. Harika bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.